Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz kıyas deliliyle ilgili olacaktır. Malum olduğu üzere İslam hukukunun temel delilleri kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Yani en azından sünni dünyada ittifakla kabul edilen deliller bunlardır. Daha önce kitapla ilgili, sünnetle ilgili, icma ile ilgili bazı videolar, bazı çekimler yapmıştık. Bugün de kıyas deliline kabaca, tabii ki kıyas delili hakikaten uzun uzadıya ele alınması gereken bir delil. Fakat bu videolarda kısaca temas etmeye çalışacağız. Kıyas dediğimiz husus, kıyas sözlük anlamı itibariyle eşitleme, dengeleme, kendi içinde tutarlı olma gibi anlamlar ifade eder. Teknik olarak kıyas, asılda mevcut olan hükmün illet birlikteliğinden dolayı fer'a verilmesidir. Diğer bir ifadeyle kitap ve sünnette hükmü bilinen bir meseleye benzer olan, hangi hususta benzer olan? İllet bağlamında ondan ortak olan, ona benzeyen bütün hususlara da aynı hükmü vermektir. Diğer bir ifadeyle kıyas, genel tutarlılığı yakalamaktır. Yani makul şekilde hukuku inşa etmek, vazetmektir diyebiliriz. Örneğin bir öğrenciye derse katılmalısın, gerekçe olarak da öğrenci olduğun için, mesela öğrencinin ismi Ahmet olsun diyelim. Ben Ahmet derse katılmalısın çünkü öğrencisin şeklinde bir ifade kullanırsam, ki bunu biz nas kabul edelim. Burada Ahmet asıldır. Ahmet'in derse gelme zorunluluğu ise hükmüdür. Gerekçesi ise öğrenci olmasıdır. Bu dolaylı olarak öğrenci olan bütün öğrencilerin derse katılmasını zorunlu kılar. Şayet ben Ahmet'in derse katılması için öne sürdüğüm gerekçeyi ihtiva eden diğer öğrencilerin derse girme zorunluluğu yoksa, burada öne sürdüğüm gerekçe, illet kendi içinde tutarlı olamaz, makul olamaz. Dolayısıyla kıyas dediğimiz delil aslında naslarda, asıllarda mevcut olan hükmü kendi içinde tutarlı hale getirmektir. Yani benzerlerinin tamamına, özellikle illet birlikteliğinden dolayı asla benzeyen bütün hususlara da aynı hükmü vermektir. Teknik olarak fıkhi bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, Kur'an'da ve sünnette hamrın haram olduğu ifade edilir. Hamr dediğimiz şey alkollü içecek demek değil. Hamr dediğimiz şey şaraptır. Şarabın hükmü nedir? Haram olmasıdır. Haram olmasının temel gerekçesi nedir? Aklı gidermesi, sarhoş edici olmasıdır. Zira dinin temel esprisi aslında canı, aklı, dini, malı ve nesebi korumaktır. Bunlara zaruriyat diniye de denir. Yani dinin temel amacı, hedefi canı, aklı, dini, malı ve nesep gibi. Buna tabii farklı şeyleri de ekleyebiliriz ama yaygın olarak bu 5 hususa temas edildiği için bunları zikrediyorum. Aklı korumak dinin temel amacı ve hedefi olduğu için aklı gideren her hususun haram olması gayet tabii bir durumdur. Fakat naslara baktığımız zaman sadece şarap zikredilmişse, biz aklımızı kullanarak, yani şarap haramdır, neden? Aklı giderdiği için. O zaman aklı gideren vodkadır, şampanyadır, tinerdir, belli haplar, otlar, tamamının da haram olduğunu söylememiz gerekir. Eğer bunu söylemezsek kendi içinde tutarlı bir ifade, tutarlı bir yargıda bulunmamış oluruz. Dolayısıyla tutarlı bir hukuk için, tutarlı akıl yürütmek için kıyas kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla kıyasın İslam hukukunun temel delillerinden olduğu neredeyse bütün alimler tarafından kabul edilir. Elbette Nazam gibi bazı alimler kıyasın İslam hukukunun delili olduğunu kabul etmezler. Bunun pek çok nedeni olabilir. Belki Nazam kesin bilgilerden hareket ettiği için böyle bir sonuca ulaşmıştır. Veya başka nedenlerden de olabilir. Fakat biz biliyoruz ki kıyas dediğimiz şeyi kabul etmemek, hayatın içinde düşünme biçimi olarak kıyası ıskalamak imkansızdır. Bundan ötürü Gazali Nazam için şu ifadeyi kullanır. Nazam kıyası reddettiğini ifade etse de bizden daha çok kıyasa başvurur der. Çünkü felsefe olsun, mantık olsun, kelam olsun, buralarda akıl yürütme biçiminiz büyük oranda kıyas bağlamında cereyan edecektir. Kıyasa gerek var mıdır? Yani naslar, kitap ve sünnette yer alan hükümler yeterli midir? Veya kitap bize yeterli midir? Günümüzde tabii ki kitabın da yeterli olduğunu ifade eden, evet, akla evvel pek çok kişi mevcuttur. Fakat biz biliyoruz ki Kur'an'daki naslar çok sınırlı.
Özellikle hukukla ilgili ayetler 200-300 civarında ve bunların da geneli umum ifade eden lafızlardır. Sünnete baktığımız zaman da hukukla ilgili ifadeler aşağı yukarı 1000 civarında hadise dayanır. Bunların da neredeyse yarısı ibadetlerle ilgilidir, hukukla ilgili değildir. Fakat hukukun büyük çoğunluğu dediğimiz o büyük alanda nasların yetersiz olduğu, nasların çok sınırlı olduğunu ifade edebiliriz. Nitekim Gazali'nin hocası olan Cüveyni, ki kendi döneminde Nişabur Nizamiye Medresesi'nin de rektörü diyebileceğimiz baş hocasıdır. Cüveyni'nin El Burhan adlı fıkıh usulü eserinde şöyle bir ifadesi söz konusu: içtihadı ve kıyası temellendirirken, yani bazı insanlar içtihadı veya kıyası reddederler ama der, fıkıhta tespit edilen hükümlerin %1'i dahi naslarda ancak zikredilir. Yani naslarda mevcut olan hükümler ancak hukukta veya fıkıhta yer alan hükümlerin %1'ine tekabül eder. Yani bunların %99'u içtihatla tespit edilir. İçtihadında en önemli enstrümanı, en önemli yöntemi, hükme ulaşma biçimi kıyastır. Kıyasın temel rükünleri nelerdir? Kıyası tanımlarken de biraz ona temas etmiştim. Kıyasın temel rükünleri asıl, yani naslarda yer alan mesele diyelim. Sonra bu aslın bir hükmü, yani asıl caiz midir değil midir şeklinde bir hükmü mevcuttur. Sonra ister helal olsun, ister haram olsun, ister caiz olsun, ister caiz olmasın, bunun bir gerekçesi olmalıdır. Üçüncü olarak aslın hükmü. Bu hükmün bir illeti, bir temel gerekçesi olmalıdır. İllet dediğimiz şey hükümle beraber var olan, hüküm beraberle ortadan kalkan. Yani hükmün bir anlamda varlık nedeni, temel gerekçesi diyebiliriz. Dördüncü aşamada aslında kıyas yapabilmemiz için fert dediğimiz illet birlikteliğinden, illet hususunda asla benzeyen pek çok husus olabilir. Mesela hamur şaraptır. Bu şaraba illet birlikteliğinden, yani aklı giderici olma vasfı bağlamında ona benzeyen pek çok husus söz konusudur. Bunlara fer ifadesi kullanılır veya furu da fer'in çoğuludur zaten. Fer dediğimiz bu illet birlikteliğinden asla benzeyenlerin tamamına da aynı hükmü vermenin adı kıyastır. Yani kıyasta aslın hükmü, illet ve fer söz konusudur. X olan, yani ulaşmaya çalıştığımız husus da fer'in hükmüdür. Biz fer'i asla benzeterek illet birlikteliğinden hareketle asılda mevcut olan hükmü aynen fer'ada veririz. Yani kıyas sonucunda fer'a hüküm vermiş oluruz. Özellikle araba örneğinden gidelim ki konu daha iyi anlaşılsın. Eğer fıkıh usulü dediğimiz bilim, disiplin bir araba ise bu arabanın motoru kıyastır. Yani en önemli parçası kıyastır diyebiliriz. Naslar, icma ve benzeri deliller de elbette kullanılır ama en çok başvurulan yöntem kıyas delilidir diyebiliriz. Kıyas delilinin de işlev kazanabilmesi için, yani kıyasın çarkının dönebilmesi için de en temel unsur illettir. Eğer biz bir hükmün illetini, temel gerekçesini tespit edemezsek, kıyas yoluyla fert dediğimiz diğer unsurlara da aynı hükmü taşımamız pek mümkün değildir. İslam hukuk tarihinde kıyası reddeden Nazzam ve Zahiri gibi bazı alimlerdir. Nazzam Mu'tezili dediğimiz kelam, akli ilimlerde uzman biri olduğu için Gazali'nin dediği gibi kıyası tamamen reddettiğini iddia etmemiz pek mümkün değil. Aynı şekilde Zahiriler de kıyası reddeder ama Zahiriler de kıyasın tamamını reddetmekten ziyade umum bildiren lafızlar kapsamındaki hükümleri de o bağlamda ele alırlar. Sadece kıyas tabirini kullanmazlar. Yani diğer bir ifadeyle Zahirilerin kıyasın tamamını reddettiğini söylememekle beraber kıyasın alanını ciddi anlamda daralttıkları, sınırlandırdıklarını söyleyebiliriz. Örneğin ribevi mallar dediğimiz 6 sınıf mal hadiste zikredilir. Hukukçular büyük oranda bu ribevi mallar denilen 6 sınıfın haram olmasının bir illetini, bir gerekçesini tespit ederler. Ebu Hanife cins ve kadir birliği der. Şafii semen ve tuğum der. Malikilerde de yine semen, tuğum ve iddihar gibi farklı kavramlar veya ifadeler kullanılır. Genel olarak baktığımız zaman hukukçular kendi içinde tutarlı olabilmek için ribevi malları sadece o mallarla kısıtlamaz, sınırlandırmaz. Orada tespit ettikleri illetleri farklı mallara da, hususlara da sirayet ettirerek, bir anlamda orada da icra ederek kendi içinde tutarlı bir hukuk inşa etmeye çalışırlar. Fakat Zahiriler kıyasa mesafeli oldukları için onlar sadece
6 sınıf malda ribanın olduğunu. Tabi bu da hukukta makuliyeti, hukukta tutarlı olmayı, ıskalamayı gerektirir. Şayet siz 6 sınıf malı sayar, buralarda riba, faiz dediğimiz hususun olduğunu ifade eder. Bunların dışında diğer mallarda olmadığını iddia ediyorsanız birileri de temelde neden sadece bu 6 malda riba cereyan eder de diğerlerinde cereyan etmez? Bunun makul bir gerekçesini, illetini tespit etmediğiniz zaman hukukun kendi içinde tutarlı olmaması mevzu bahis edilir. Kıyas dediğimiz yöntemle ulaştığımız hüküm kesin bilgi mi ifade eder, zanni bilgi mi ifade eder? Aslında kesin bilgiyi naslarda dahi aramak pek kolay değil. Yani aslında hükme ulaşma biçimimiz, bir nas'ı anlamamız dahi içtihadi bir mesele olduğu için büyük oranda hükme ulaşma biçimimiz zannidir. Fıkıhtan min bâbi zunun deriz. El fıkıh min bâbi zunun. Yani zanni bilgilerden teşekkül eden bir disiplindir büyük oranda. Bundan dolayı bazı hukukçular kesin şekilde bilinen hususların fıkıh kapsamında ele alınmaması gerektiğini iddia ederler. Fıkıh büyük oranda zanni bilgilerden teşekkül ettiği için kıyas da büyük oranda zanni bilgi ifade eder. Fakat bir hükme ulaşmada öncülleriniz kesin ise, takip ettiğiniz yöntem de kesin doğru ise kıyasla kesin bir bilgiye ulaşmanız da mümkündür. Yani büyük oranda zanni bilgi ifade etmekle beraber ciddi öncüllerin kesin olması durumunda kıyasın kesin bilgi ifade etmesi de mümkündür. Tabii ki fıkıh usulünde kıyas dediğimiz mantıkta gündeme gelen kıyasla aynı şeyi ifade etmez. Fıkıh usulünde kıyas denilen şey büyük oranda cüz'i bir meselenin başka bir cüz'i meseleye benzetilmesi. Yani analoji dediğimiz kıyasın altında yer alan bir kısım hususa tekabül eder. Hüküm illete göre mi verilir, hikmete göre mi verilir? Tanrı büyük oranda hükümleri illetten ziyade aslında hikmete göre verir. Yani bir anlamda hükmün temel gerekçesi hikmettir, illet değildir. Fakat hikmet her zaman zahir, munzabut olmadığı için hikmet yerine hikmeti de kuşatan bir illet, bir vasıf, bir nitelik tespit edilir. Ama o illetin de kendi içinde hikmeti barındırması gerekir. Zira bir vasfın illet olabilmesi için zahir olmalı, munzabıt olmalı, yani standart olmalı, kişiye duruma göre değişmemeli. 3. Münasip veya mülaim olmalı, yani içinde hikmeti barındırmalıdır. Hanefilere göre 4. olarak da mutaaddi, yani kasır olmamalıdır. Sadece bir unsura, bir hususa özgü bir meselede kıyas yapılamayacağını ifade ederler. Fakat Şafiler illeti tespit etmenin tek yolunun, tek amacının kıyas olmadığını, dolayısıyla illetin kasır olabileceğini ifade ederler. Şafilere göre altın ve gümüşte ribanın cari olmasının temel illeti semen oluşudur. Semen halbuki bunların dışında başka şeylere sirayet edebilecek bir husus değildir. Fakat buna rağmen semeniyeti illet olarak kabul ederler. Zira onlara göre illeti tespit etmenin tek amacı kıyas değil. Aynı şekilde o hükmün temel gerekçesini bilme anlamında da illet tespit edilir. İlletin tespit yolunu, yani hangi vasfın gerçek anlamda o hükmün illeti olduğunu tespit etmek büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı da illetin tespit yolları dediğimiz 9-10 civarında farklı yöntemler var. Birincisi nas yoluyla icma tespit edilebilir. Doğrudan nas'ta bu hükmün gerekçesinin şu olduğu ifade edilebilir. İkincisi ima yoluyla, nas'ta doğrudan olmasa dahi ima yoluyla da ifade edilebilir. Mesela es-sariku ve's-sarikatu faqta'u. Şimdi bunun illeti nedir? Nas'ta açıkça ifade edilmez ama hırsızlık yapana bu ceza öngörülüyorsa diyelim, nitelik sarik vasfının kullanılması zımnında temel gerekçesinin hırsızlık olduğunu da ifade eder. Üçüncü olarak icma yoluyla da tespit edilebilir. Mesela küçük çocuk üzerinde velayet ve vesayet hükmünün temel gerekçesi illeti nedir? Çocuk olmasıdır. Bu doğrudan nas'ta ifade edilmez. Fakat icma yoluyla tespit edilen bir husustur. Aynı şekilde münasebe yoluyla da tespit edilebilir. İllet doğrudan nas'larda veya icmayla sabit olmasa dahi siz o hükme en uygun gerekçenin, en uygun nedenin bu olduğunu tespit ettiğiniz zaman onun da illet olması mümkündür. Bu 4 yöntem yaygın şekilde fıkıhta kullanılmakla beraber şebeh, deveran, taksimi hasır, tart,
tenkihül menat gibi farklı yöntemlerde kullanılmıştır. Bunların detayına dair bilgi almak isteyen araştırmacıların usul fıkıh eserlerine bakmasında yarar var. Aynı şekilde hükümlerle ilgili belli bazı illetler tespit edilir. Zaman zaman mesela daha önceki videolarımda da temas ettim. Diyelim ki kaş almanın haram olmasının temel illeti fıtratı değiştirmek, fıtrata müdahale etmek veya sigaranın haram olmasının temel gerekçesi zarar gibi farklı nitelikler ifade edilir, zikredilir. Bir vasfın illet olmadığını gösteren yöntemler de söz konusudur. Bunlara kabaca temas etmek gerekirse nakız, kesir, kal, adem-i tesir, el-kavlu bil muceb ve fark gibi farklı yöntemler de vardır. Yani birilerinin şu hükmün temel gerekçesi şudur dediği zaman bizim orada durmamız, aksine o vasfın gerçek anlamda illet olup olmadığını tespit etmemiz gerekir. Örneğin sigara haramdır. Neden? Zarar verdiği için. Şimdi zarar vermek hakikaten illet olmaya elverişli bir husus mudur? Hakikaten illetin temel gerekçelerini taşır mı? Eğer zarar vermek sigaranın haram olmasının temel gerekçesi olsa, bugün zarar dediğimiz şekerdir, undur, yağlardır, kimyasal pek çok üründür, yediğimiz çikolatalardır ve benzeri aslında tükettiğimiz modern dönemde doğal olarak tüketilmeyen pek çok şeyin haram olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla bir şeyin zararlı olması tek başına bir hususun haram olduğunu gerektirmez. Temel nedeni de zarar kelimesinin gerçek anlamda illetin temel özelliklerini taşımaması, bir vasfın illet olmadığını gösteren yöntemleri uyguladığımız zaman bu vasfın illet olmaya elverişli olmamasıdır.